Bu hafta bir evlilik hikayesini konuşacağız. Bu filmin özellikle çiftler arası birçok enerjiyi ortaya çıkardığına eminim. Filme başlamadan önce yönetmenden biraz bahsedelim. Noah Baumbach kendisi de boşanmış bir ailenin çocuğu. 2005 yılında yayınlanan ve bence bu filme kadarki en başarılı filmi diyebileceğimiz The Squid and the Whale filmi kendi çocukluğunda anne ve babasının ayrılmasını bir şekilde filme aktarmasıdır. Noah Baumbach 2010 yılında da aktris olan karısı Jennifer Jason Leigh'den ayrıldı. Yönetmenimizin geçmişine ve filmlerine baktığımız zaman zaten kendi hayatında yaşadığı ve tecrübe ettiği olguları filmlerine de aktardığını görebiliyoruz. Bununla beraber bu filmin asla kendi hikayesi olmadığını, sadece kendi hikayesinden bir takım doneler taşıdığını veya bundan esinlendiğini söylemek yeterli. Hollywood'da evlilik konusunun, boşanma konusunun filme dönüştürülmesi bir ilk değil. Bundan önce de Kramer'e karşı veya buna benzer başka filmler çok sayıda var. Ama bence bu Marriage Story bu zamana kadar bu konuyla alakalı yapılmış en iyi film. Şunu da en baştan söyleyeyim. Baumbach kendisi röportajlarında bu filmde bir tarafı haklı bir tarafı haksız çıkarma yönünde bir mücadelesinin, bir eğiliminin olmadığını ısrarla vurguluyor ve olabildiğince geniş tutuyor meseleyi. Filmin hemen başında Nicole'un Charlie hakkındaki bütün o olumlu yanlarını anlattığı metin zaten sonradan da karşımıza çıkacak ve gerçek anlamını orada bize ifşa edecek. Karşılıklı metinlerde en çok dikkatimi çeken Nicole'un Charlie hakkında çok sayıda olumlu özelliği sıralayabilmesi. Buna karşın Charlie ise Nicole hakkında sadece belli başlı birkaç bir şey yazıyor. Buna rağmen o danışman karşısında mesela Charlie kendi metninden emin oluyor. Hatta orada bir taş gönderiyor. Nicole benim yazamadığımı söylüyor ama ben metnimi beğeniyorum diyor. Zaten onunla danışman arasında o pozitif etkileşim olması Nicole'un da danışmanın objektivitesini yitirdiğine kanaat etmesine yol açıyor. Ve bundan dolayı da onu yapmak istemiyor. Hatta onu tepki gösterip kesiyor. Nicole karakterinin bize sunuluş şekli aslında suçlunun Nicole, karşısındaki haksızlığa maruz kalan kişinin de Charlie olduğu izlenimi veriyor. İtiraf ediyorum, ben de bu filmi ilk izlediğimde daha ziyade Nicole'u suçlu bulmuştum. Ama ikinci kez izlediğimde, tetkik yaptığımda, birçok başka videoyu da izleyip dinlediğimde ki bunlardan 2 tanesini aşağıya bilgi olarak koydum. Ayrıca filmde daha çok Nicole'un lehine olan detayları da belki ikinci, üçüncü izlemede ve belli konularda biraz altyapıyı sağladığımızda anca anlayabiliyoruz. Benim bu karşılıklı listelemelerde dikkatimi çeken bazı küçük şeylerin aslında ne kadar baş sıralarda gelebilen rahatsız edici unsurlara dönüşebilmesi oldu. Mesela şunu da muhakkak fark etmişsinizdir. Bir taraf kendisinde az olan veya kendisinde beğenmediği bir özelliği eşinde gördüğünde buna daha çok hayranlık duyuyor. Evlilik danışmanındaki sahne üzerinden bir toplumsal eleştiri yapmam gerekecek. Arkaik, ataerkil özelliklerin daha fazla yaşandığı toplumlarda erkekler kadınların sıkıntılarının çoğu zaman farkına bile varmaz. Sıkıntılarını dile getiren veyahut da başka bir şekilde belli eden kadınların da bunu yapmaları genellikle onların ayıplanmalarıyla sonuçlanır. Haksız görülmeleriyle sonuçlanır. Filmin ilerisinde Nicole'un avukatlığını yapacak Laura Dern'in canlandırdığı karakterin bu konuyla alakalı yaptığı müthiş bir tirat var ve hak vermemek mümkün değil. Nicole ve Charlie özelinde duruma baktığımızda iletişimin koptuğunu görüyoruz. Ve bu iletişim kopukluğunun aslında birçok sorunun pozitif yönde çözülebilme ihtimalini de ortadan kaldırdığını görmüş oluyoruz. Charlie bir defa sosyal olarak çok etrafına karşı müthiş duyarlı olduğu için, detayları çok iyi görebildiği ve okuyabildiği için, insanları bir nevi manipüle edebildiği için bu özelliğiyle Nicole'u saran, onu kapsayan bir durumu var. Hatta Nicole kendisi de bunu çok güzel ifade ediyor. Kendisinin artık çok küçük olduğunu, benliğini yitirişini anlatıyor avukatına. Modern toplumların en büyük hastalığı olan narsizm iki karakterde de çok bariz bir şekilde gözüküyor. Ama bana kalırsa Charlie'de bu daha fazla. Buna rağmen çok başarılı olması da zaten bir tipik narsist durumu. Nedir? Müthiş bir başarılı olma hırsı var. Etrafını çok iyi kontrol edebiliyor, manipüle edebiliyor, detayları çok iyi yakalıyor. İnsan arası ilişkileri doğal olarak tam anlamıyla empati kurarak, o hisleri yaşayarak anlamak değil de o ilişkilerdeki işaretleri iyi görebilmek ve bunlar üzerinden
o ilişkileri kendi çıkarına yönelik manipüle etme özelliğinin Charlie'de had safhada olduğunu görüyoruz. Asıl problem Nicole'un ona karşı olan hislerini anlayamaması, onun içerisinde bulunduğu manevi sıkıntıyı algılayamaması. Bu zaten tam bir narsizm özelliği. İşte filmin kilit sahnesi diyebileceğimiz o kavga sahnesinde Nicole'un Charlie'ye söylediği çok güzel bir cümle var. Bu narsizmi müthiş anlatıyor. Sen kendi egoizminle o kadar bütünleşmişsin ki bu yaptığının artık egoizm olduğunun farkında bile değilsin. Film ilerledikçe Nicole'un da oldukça egoist ve ben merkezli bir insan olduğunu ama özellikle bu ayrılık kararının verildiği ana kadar Nicole'un kendi isteklerini arka plana atmasını, fedakarlık yapmasını, kendisini aşkı için feda etmeye hazır olduğunu görüyoruz. Hatta işlerin artık iyice kötü hale geldiği durumda bile Nicole, Charlie'nin empati yapıp kendisini birazcık da olsa anlaması durumunda işte onun sevinciyle sevinebilmesi, onun kendine oluşturduğu alanı realize edip ona kıymet vermesi durumunda evliliğine devam ettirebilmesinin de ihtimal dahilinde olduğunu söylüyor. Yani Nicole her ne kadar egoist olsa da sevgisi, aşkı o kadar güçlü ki bu egoizmini geri plana itip yine Charlie'nin yanında kalmayı göze alabiliyor. Ama tüm bu çabasına rağmen Charlie bir türlü onun o becerisini, o başarısını kendi menfaat alanının haricinde, kendi dünyasının haricinde, onun tek başına ona ait olan dünyasını algılamayı reddediyor. Yani Nicole'a bu iyiliği yapmıyor. Geçmişi ve ayrılık kararının alındığı New York'taki o geceye kadar daha ziyade mağdur durumdaki kişinin Nicole olduğunu görebiliyoruz. Zaten bunun öncesinde yaşanmış olan aldatma olayı da sonradan ortaya çıkıyor ve tam olarak mağdur olmuş oluyor. Nicole avukata gittiğinde ona gerekli özgüveni avukat vermiş oluyor. Nicole'un da hızlı bir değişime girdiğini görüyoruz. Roller değişiyor. Bu sefer Charlie yavaş yavaş o mağduriyet merdiveninden aşağı inerken Nicole'un yavaş yavaş yukarı doğru çıkışını izliyoruz. Çok başarılı, çok pozitif, yakışıklı, uzun boylu, işinde çok iyi, insanlarla ilgilenen bir karakterin böyle adım adım, parça parça hüzne, mağduriyete doğru inişi insanı üzüyor ve insanın ister istemez Charlie ile empati yapmasını sağlıyor ve doğal olarak da insan Nicole'a kızabiliyor. Bu filmi izleyen birçok kişinin bu tepkiyi verdiğini hem biliyorum hem de çok iyi düşünebiliyorum. Avukata da Nicole bütün bunları anlattığında en önemli bilgiyi en sonunda veriyor ve ayrıca Charlie beni aldattı diyor ve o anda avukatın da empati yapıp yumuşak konuşan, Nicole'u anladığını ifade eden avukatın da maskesini indirip küfür ederek Charlie'nin yaptığının aslında ne kadar somut bir şekilde iğrenç ve kötü bir şey olduğunu bize söylüyor. Tamam, Charlie kendisini sonradan başka şeylerle savunmaya çalışacak ama aldatıyor ve bu yadsınamayacak, göz ardı edilemeyecek bariz bir hata. Ayrıca bu aldatma olayının haricinde kendi narsizminin sonucu olan bu ayrılma durumunu da öyle değerlendirdiğimizde sonrasında yaşanan bu çöküşün, bu düşüşün kendi yaptıklarının bir sonucu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Charlie'nin bu hüzünlü düşüşünden birazdan bahsedeceğim. Fakat ondan önce Nicole'un avukatla olan görüşmesinden sonra bazı eleştirdiğim davranışları oluyor ve bunu da aslında filmin sonrasında neden yaptığını bize biraz sistem eleştirisi içerisinde yönetmenimiz veriyor. Hileli davranışlar yapıyor Nicole. İşte zarfı ona kardeşi tarafından kendi anne ailesinin evinde vererek çok önemli bir avantaj elde ediyor. Ondan sonra Charlie'ye vaktinin olduğunu söylüyor ve Charlie'nin zaten meşgul olduğunu, başka işlerle uğraştığını da bildiği için oldukça uzun bir boşluk bırakacağını az buçuk tahmin edebiliyor. Ve o onlarla uğraşırken New York'ta kendisi işte kanundaki bir açıktan faydalanarak Charlie'nin ileride tutabileceği bütün avukatları sırayla elden geçiriyor ve onlarla görüştüğü için de Charlie artık onlarla istese de kendi avukatlığı için bir ilişkiye giremiyor. Bunlar tabii ki avukatının tavsiyeleri. Zaten avukatının da bu konuda çok başarılı olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ama en nihayetinde kendi kocasına karşı hileli bir davranışın içerisine giriyor. Sonradan Charlie ona bunu sorduğunda ben yapacak bir şeyim yok. Avukat öyle bir duruma sokuyor ki yapma desem de imzalamama gibi bir şeye girsem de görevimi kötüye kullanma yüzünden bana ileride mahkeme açabilirsin diyerek beni buna mecbur bırakıyorlar. Ayrıca bırakmamız gerekiyor. Avukatlar işini yapsın diyor. İsterseniz burada yeri gelmişken Amerikan adalet sistemi ve bu boşanma konusundaki problemleri, sistem eleştirisini bir dillendirelim. Ceza avukatı kötü insanların kalan iyi yanlarını göstermeye çalışır. Bir boşanma avukatı ise en iyi insanların bile en kötü yanlarını bulur. Tarafların birbiriyle acımasızca çatıştığı, birbirlerinin kötü yanlarını ortaya çıkarmak için her türlü hileli yolun mübah olduğu bir ortam. Amerikan hukuk sistemi bu boşanma hukukunda kötülüğü ödüllendiriyor. Ki zaten
Zaten Charlie de bir ara kendisine avukatıyla konuşurken I feel like a criminal diyor. Öyle bir durum ki insan insani bir şekilde anlaşarak, çocuğunun iyiliğini gözeterek ayrılamıyor. İlle ki birbirinin yakasına sarılmalı ve dövüşmesi gerekiyor. Zaten Charlie de bunu tecrübe ediyor. Mesela biraz daha insani davranışları olan, konuyu biraz daha pozitif şekilde çözmeye çalışan, naif, saf avukatı ona bir çözüm getirmiyor. Mecburen gidip o 25 bin doları ödeyerek son derece sert ve acımasız olan diğer avukatı tutuyor. Ancak o avukatın attığı adımlar sayesinde aslında verilmesi gereken, ona ait olan hakları alabildiğini görebiliyoruz. Bu arada bu filmde Nicole'un avukatını oynayan Laura Dern 2020 yılında en iyi yardımcı aktris Oscar'ını kazandı. Laura Dern bu filme çok iyi hazırlanmış. Hatta Johnny Depp'in, Ashton Kutcher'ın, Christina Aguilera'nın avukatı olan Laura Wasser'la bu konular üzerinde önemli konuşmalar yapmış, tetkiklerde bulunmuş. Charlie'nin avukatı Ray Liotta'nın da bu konuda oldukça hazırlıkları olmuş. Avukatların hukuk sisteminde boşanmak üzere olan çiftleri nasıl savaş alanına çektiklerini müthiş derecede resmediyor bu film. Bir de boşanmanın ne kadar masraflı olduğunu, avukatların bu işten ne kadar çok para kazandığını da çok iyi görüyoruz. Mesela Charlie'nin avukatında belki görsel olarak çok büyük bir zenginlik gözükmüyor ama rakamlar zaten doğrudan doğruya ne kadar çok para kazandıklarını ortaya koyuyor. Nicole'un avukatında da para doğrudan doğruya konuşulmasa da çok büyük bir lüks hayat olduğunu görebiliyoruz. İşte bunu ayakkabılarından, içtikleri çayın içine katılan manuka balından, ki bu çok pahalı, vesaire görebiliyoruz. Karşılıklı avukat kavgasının içerisinde en önemli başlık Los Angeles ve New York meselesi. Bunun üzerinden zaten filmde de çok mesajlar veriliyor. Bu arada belki dikkatinizi çekmiştir. Los Angeles'ı tarif etmek için herkesin space tabirini kullanması. Yönetmenin kendisi de New York'ta yaşamış. Zaten Charlie de New York'ta ve oranın ne kadar sıkışık ve dar olduğunu düşündüğümüzde bu karşıt argüman olarak sürekli Los Angeles'ın işte genişliğinin, space'inin çok olmasının vurgulanması, hatta belli bir noktada artık Charlie'yi çıldırtıyor bile. Doğru, space var, anladık. Bunu çok iyi anladık bu filmde. Nicole aşama aşama yeni bir rol alıyor. O rolde başarılı oluyor. Sonradan yönetmen olarak Emmy'ye aday gösterilmeyle sonuçlanacak derecede hızlı ilerleyen bir kariyerin içerisine girmiş oluyor. Açıldığını görüyoruz, rahatladığını, bir çevre kazandığını, yani anlayacağınız o kayıp olan benini bulduğunu görüyoruz. Buna karşın Charlie ise adım adım, parça parça müthiş bir hüzün bataklığının içine düşüyor. Oğluyla olan babalık ilişkisine çok önem veriyordu ve bunu çok severek ve isteyerek yapıyordu. Buna rağmen yaşadığı bütün o sıkıntılar aslında kendisinde de öz eleştiri yapmasını ve bazı şeyleri anlamasına yol açıyor. Sistem eleştirisine şunu da eklememiz lazım. Charlie'nin evinde oğluyla olan ilişkisini gözlemlemek üzere gelen bu uzman kadın o akşam mesela çok enteresan bir profil çiziyor. Charlie'nin sorduğu mesela hiç evli insanları izliyor musunuz sorusuna neden öyle bir şey yapayım ki, hiç anlamıyorum diyor. Bu bile ne kadar absürt bir durum yaşandığını aslında çok iyi ortaya koyuyor. Kadının son derece soğuk, empati yoksunu, hiçbir şekilde olayın içerisine duygularıyla sıcak bir şekilde bir nevi dahil olmayışı Charlie'yi ne yapacağını bilmez hale getiriyor. Zaten bu şaşkınlıkta da söylemeyeceği, yapmayacağı şeyleri yapıyor. İyice durumu berbat hale getiriyor. Tam bir hüsranla sonuçlanıyor. Aslında film boyunca bazı sahnelerde Nicole ve Charlie arasındaki ilişki çok güzel resmediliyor. Mesela avukatlar karşılıklı olarak bir sahnede konuştuklarında işte yemek vakti oluyor ve bir anda sanki hiçbir şey konuşulmamış gibi o az önce birbirlerine çatışan iki insan yemek siparişi yapıyorlar vesaire. Halbuki orada duygusal olarak durumdan etkilenen Nicole ve Charlie, ikisinin de bakışlarında zaten bunu görüyoruz. Sonra işte Charlie'den yemek sipariş etmesi istendiğinde o yapamıyor bir türlü, o duygusal hengamenin içerisinde listeye bakıp da bir şey seçemiyor. Nicole kağıdı alıp ben onun adına sipariş yaparım diyor ve onun ne istediğini söylüyor ve o da tamam diyor. Kendisi de bir siparişte bulunuyor. Bu mesela aradaki dinamizmi çok iyi anlatıyor. Sonra başka bir akşam Henry mesela Charlie'deyken bir sıkıntı yaşıyor Nicole ve onun yanına gidiyorlar. Onun sorununu çözüyorlar. Sonra da saçlarını kesiyor Nicole Charlie'nin. Ondan sonra oradan ayrılırken ama mesela işte bu akşam burada kalsın mı, çok yorgun dediğinde hayır benim hakkım bende kalsın diye alıp götürüyor. Orada en son giderken de aralarındaki bir nevi ayrılığı, duvarı temsil eden o kapıyı çekerek gidiyorlar. Yani anlayacağımız bu ikisi birbiriyle çok iyi anlaşıyorlar. Bunda tabii ki Nicole'un Charlie'yi çok sevmesini ve onu çok iyi tanımasının etkisi çok büyük. Ama Charlie de oldukça yetenekli,
her şeyi becerebilen bir insan. Bu nedenle o da Nicole'un birçok eksiğini, gediğini tamamlayabiliyor. Onun haricinde onun sosyal olarak bir de psikolojik olarak karşıt kutbu gibi durduğu için iyi anlaşabiliyorlar. İyi bir aile de oluşturuyorlar esasında. Ama işte bir noktada olay kilitleniyor. O da Charlie'nin Nicole'u yeterince sevmemesi. Duvar demişken bu filmde görsel olarak sahnelerdeki yerleştirmeleri de dikkat çekmek istiyorum. Zaten çok belirgin olan bir unsur var. O da uzun konuşmalar, uzun monologlar, uzun diyaloglar. İşin kötüsü bunlar da bir odada geçiyor ve çoğu zaman bu odalar oldukça statik, görsel olarak bize bir şey sunmayan odalar. Özellikle tartışma sahnesindeki bu 10 dakika sürüyor ve bu sinema için müthiş uzun bir süre. Odada da hiçbir şey yok. Çünkü odasını işte yeni kiraladığı için henüz bir şey koymamış oluyor. Dolayısıyla görsel olarak izleyiciyi sıkacak bir görüntü. Ama baktığımızda konuşurken sürekli bir şeyler yaptıklarını görüyoruz. İçecek alıyorlar, odaya gidiyor, başka bir yere gidiyor. Böylece bir hareket katılmış oluyor. Bir de görsel olarak odada hep bir ayrım söz konusu. Mesela Nicole bir tarafta otururken Charlie mutfak tarafına gidiyor ve ortada tam bir duvar var. Bu sürekli olarak kendini koruyor, bu dinamizm. Birisi öbür tarafa oturuyor, diğeri öbür tarafa oturuyor. Başka sahnelerde de bunu görebilirsiniz. İki birey arasındaki duvar anlamında. Yeri gelmişken kavga sahnesini konuşalım. Bu filmde zaten oyunculuk bakımından en çok öne çıkılan müthiş sahne burası. Ben aslında bu Marriage Story filminin oyunculuklarıyla çok gündeme gelmiş olmasının ama içeriğinin biraz arka planda kalmasının üzücü buluyorum. Evet, mükemmel bir oyunculuk var. Çok doğal ve çok gerçekçi bir kavga sahnesi izliyoruz. Bu kavga sahnesiyle alakalı işte örnek verdiğim, aşağıda bilgi olarak da sunduğum Sinematerapi kanalını tekrar tavsiye ederim. Sadece bu sahneyi derinlemesine inceliyorlar. Bu tartışma sahnesinde artık olayın mantıklı ve geçerli argümanlardan ziyade kim karşı tarafa daha çok zarar verirse şekline dönüştüğünü görüyoruz. Bir taraf diyelim ki tokat atıyorsa diğeri bıçak sokuyor. Birisi bıçak sokuyorsa diğeri ateş ediyor. Ateş edene topla karşılık veriyor. Öbürü bomba patlatıyor vesaire. Yani avukatların mahkeme salonunda yaşadığı tartışmanın benzeri bir çatışma yaşanıyor. Aslında söylenen laflar belki de o anlamda ve o samimiyette söylenmiyor. Sadece yaralamak amacıyla söyleniyor. Özetle Charlie işte 20'li yaşlarında müthiş bir patlama yaşayarak meşhur oluşunun ardından artık bütün kapıların ona açılmış olmasına rağmen Nicole'u sevmesini ve onu kaybetmek istemeyişinden kaynaklanarak onunla evlenmesini anlatıyor. Aslında evlenmek istemediğini söylüyor. Nicole doğal olarak burada biraz üzülüyor. Aslında zaten bildiği şeyin ağzından döküldüğünü görmüş olması biraz onu sarsıyor. Ama mesela daha kendi tepkisini veremeden bunun üstüne bir de Charlie'nin yine de sen kazanıyorsun demesi olayı aslında ne kadar ters ve biraz hastalıklı bir şekilde algıladığını gösteriyor. Nicole buna çok basit ve çok etkili bir cevap veriyor. Ben hiçbir şey kazanmıyorum. Aksine kaybediyorum çünkü ben evlenmek istiyordum diyor. Seninle beraber olmak istiyordum ve bu evliliği sürdürmek istiyordum diyor. Dolayısıyla boşanıyor olmak Nicole için zaten en büyük bir yenilgi ve şu kilit an yaşanıyor orada. Mesela Nicole ona ben senin beni sevdiğinden daha çok seviyorum dediğinde Charlie her seven erkeğin normalde vermesi gereken cevabı değil, bunun ile ne alakası var şeklinde bir cevabı veriyor. Ve burada da işte karşı tarafın müthiş oyunculuğu, yüz ifadesinde müthiş bir şaşkınlık ve karşısındaki kişinin hiçbir şekilde onu anlamayışı, empati kuramayışı, bundan ziyade içinde bulunduğu durumu kendisinin de algılayamayışı ve egoizmin içerisinde o derece boğulmuş olması karşısında işte o bahsettiğim cümleyi söylüyor. İçindeki korkunç egoizmle yüzleşmek zorunda kalınca doğal olarak o da yine sert bir karşı saldırıya geçiyor ve Charlie Nicole'a ölmeni istiyorum diyor. Ölmen için çok yalvardım, çok dua ettim diyor bir nevi. Aslında bunu o kadar kötü kalpli bir durum olarak algılamamak lazım. Çünkü istediği şey olayın bitmesi, artık sıkıntının bitmesi, içinde yaşadığı bütün bu kavganın bitmesi ve bu bitişin de en basit şekilde, en temiz olanı kendince Nicole'un bir şekilde bir kazayla vesaire ölmesi, böylece bütün bu yaşanılan dram yaşanmayacaktı. Bu doğal bir tepki aslında. Ve yine Nicole'un mesela bütün o laflara rağmen Charlie'ye olan sevgisini göstermesini, şefkatini göstermesini o sahnede görüyoruz. O müthiş sert laflara rağmen hemen sadece Charlie özür diliyor, ayaklarına kapanıyor ve
ona sempati gösteriyor, ona acıyor. Bu da aslında onu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Tek üzüntüsü artık onun hayatı boyunca kafasının içerisinde olacağı. Çünkü kendisini sevmeyen bir kişiye müthiş derecede aşkını vermiş oluyor. Olaya bir de Henry'nin, yani çocuklarının perspektifinden baktığımızda New York'un Henry'e iyi gelmediğini görüyoruz. Aslında sadece New York'un değil, anne ve babasının arasındaki o rekabetli ilişkinin, özellikle Monopoly oynarken ortaya çıkan işte babasının yenilmeyi hazmedemeyişi karşısında verdiği o agresif tepkilerin çocuğa nasıl olumsuz etki ettiğini, Los Angeles'ta diğer aile bireyleri veya onların çocuklarıyla birlikte Monopoly oynadığında ne kadar sevinerek, isteyerek, eğlenceli bir şekilde oynadığını da görüyoruz. Henry'nin mesela babasındaki beklentilerinin ve babasındaki profilinin aslında Los Angeles'a geldikten sonra ne kadar farklılaşabildiğini de görüyoruz. Böylece aslında Henry'nin kendisi için Los Angeles'taki ortamın onun öz gelişimi için daha iyi olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor bize yönetmen. Film boyunca Henry'nin bir okuma sorununun, bir telaffuz sorununun olduğunu görüyoruz ama sonradan Charlie Henry'nin odasına girdiğinde annesinin Charlie'ye yazdığı mektubu okuduğunu görüyor ve onu gayet güzel okuduğunu görünce biraz da şaşırıyor. Halloween'de New York'a gittiğinde babasıyla yaşadığı o dramatik Halloween akşamında zaten New York'taki arkadaşlarının aslında ne kadar problemli olduğunu, New York'un sosyal hayatının ne kadar problemli olduğunu bize gösteriyor. Buna karşın Los Angeles'ta işte space var. Ve bu genişlik gayet iyi geliyor Henry'ye. Annesinin, teyzesinin, anneannesinin yanında, onların akrabaları, arkadaşları ile birlikte gayet güzel bir ortamı var ve o ortam içerisinde daha hareketli, daha neşeli, daha özgüvenli bir çocuk haline geliyor. Charlie de artık bunu realize ediyor. Bütün bu kavga, telaş bittikten sonra yeniden Los Angeles'a geliyor. Los Angeles'ta hatta bir iş buluyor, orada kalacak oluyor. Özellikle daha önce gittiğinde işte Nicole'un annesiyle sarılırken, diğer kardeşleriyle olsun, yani orada müthiş bir ortamın üzerinde bir hakimiyeti varken bu olayın ikinci perdesinde artık bütün kapıların ona kapandığı, yüzüne kapandığı bir sahne oluyor. Soğuk karşılanıyor. Artık Nicole'un yanında başka bir erkek olmuş oluyor ve o erkek ailede çok seviliyor. Yani bütün otoritesini, bütün o yerini kaybetmiş oluyor. Hatta bunu da en iyi temsil eden şey kıyafet olarak ona işte bir çarşaf verilip ona hayalet olarak giydirilmesi oluyor. Yani artık bu ailenin içerisinde bir hayalet gibi bir nevi. Buna rağmen Charlie'nin bu durumu hazmetmiş, kabullenmiş olduğunu da görüyoruz. Çocuğunun iyiliği için bazı unsurları daha önce asla kabul edemeyecekken şimdi gayet de makul bir şekilde ele alabildiğini görüyoruz. Yani Nicole ve Charlie her ne kadar aralarındaki özel bitmiş olsa da Henry üzerinden, yani çocukları üzerinden onları birleştiren bir aile durumu var ve bu aile durumunu da gayet iyi bir şekilde birbirlerine destekçi olarak, yani bir nevi yeni bir aile formuyla yerine getiriyorlar. Filmin sonlarında Nicole ve Charlie'nin söyledikleri o iki şarkı birçok şeyi özetliyor. Mesela Nicole orada bütün grubun odak noktası şeklinde, yanında da başka kişilerle dans ederek "sen adamı çıldırtırsın" sözlerinde bir şarkı söylüyor ve onu çok müthiş bir performansla sahneye koyuyor. Gayet neşeli, gayet eğlenceli, gayet özgüvenli bir portre çiziyor. Daha öncesinde adeta Charlie'nin altında kaybolmuş, ezilmişken artık kendi benliğini, kendi kimliğini kazanmış oluyor. Diğer tarafta Charlie de bütün bu yaşadığı olayların etkisiyle bir nevi bir uyanış yaşıyor, bir kendine geliş yaşanıyor. O da doğrudan Nicole'a gönderme olmasa da sözlerinde bütün bu durumun içerisinden hala canlı şekilde çıkabildiğini, hala kendisini koruyabildiğini ve hayatta devam ettiğini anlatacak şekilde Being Alive şarkısını söylüyor. Bu iki şarkının seçilişini, sahneleniş şeklini, filmin sonuna konuluş şeklini ben çok beğendim ve bu filme oldukça hoş bir eğlence faktörü katmış, hem de filmin sonunda biraz rahatlatıcı, biraz toparlayıcı bir etkisi oluyor. Bu filmdeki sahnelere, konuşmalara, karakterlere bakarak insanların kendi hayatlarına dair iyi empati yapabileceğini ve bazı noktalarda kendileri için hatta çözüm bile olabilecek, en azından çözüm olmasa da durumu anlamaya veya anlatmaya yönelik iyi bir örnek teşkil edebilecek sahneler olduğuna inanıyorum. İlişkiler açısından baktığımızda belki tüm bu uyum, konuşma, huylar, karşılıklı anlaşabilme gibi faktörler hem iki kişinin birbiriyle iyi bir ilişki yaşayabilmesi hem de iyi bir şekilde çocuk yetiştirebilmesi için önemli olduğunu, ama aslında tamamının içerisinde çekirdek mahiyetinde
bir sorunun ilk başta cevaplanması gerektiğini düşünüyorum. Bu filmde bence bu soru doğrudan değil ama tamamına baktığımızda çok öne çıkıyor. O da ne kadar sevdiğimiz. Ben onu ne kadar seviyorum? Onunla beraber olmamın sebebi bu sevgi mi? Ondan ayrılmamın sebebi bu sevginin artık olmayışı mı? Yoksa başka sebepler mi? Belki bu baktığımızda çok basit bir soru veya basit bir indirgeme olarak algılayabiliriz. Aslında bu soruya cevap verebilmek hiç de kolay değil. Bu soruya cevap verdiğimiz an aslında kafamızdaki birçok sorunun da çözüldüğünü görüyoruz. Yani bize bir şeyleri yaptıran da, yaptırmayan da, başlatan da, bitiren de yine bu sevginin varlığı veya yokluğu olmuş oluyor. Karşımızdaki kişiyi dinleyelim, anlamaya çalışalım. O sevgiyi bulmaya çalışalım. O sevginin işaretlerini görmeye çalışalım. Herkesin birey olarak var olabilme, kendini gösterebilme çabasını görelim. Onu seviyorsak zaten bu sevgi kendisini göstermenin de yolunu bulur. Karşı taraf bu sevgiyi göremiyor veya algılayamıyorsa o zaman bu ilişkiye ilk baştan girip girmemek konusunda dikkatli olmak gerekir. Çünkü yıllar sonra artık bunun realize edildiğinde ortaya çıkan sonuç çok acı olabiliyor. Hele de çocuk varsa zaten bu çocuklar bu boşanmaların en büyük mağduru oluyor. Çok zaman insan bazı düşüncelerin, toplumsal normların, aile baskısının, kendi içindeki baskının, kendi başarısının oluşturduğu dünyanın içerisine koymak istediği bir profilin tesiri altında kalabiliyor. Ama kesin olan şu: bütün bu kriterler, bütün bu normlar, bütün bu değerlendirme unsurları bir kenara bırakılmalı ve cevap verilmesi gereken en önemli soruya cevap verilmeli. O da ben onu seviyor muyum? Bu sevgiyle bu yola girmeye hazır mıyım sorusu. Benim Marriage Story filminden çıkardığım sonuç budur. Birbirimizi ne kadar seviyoruz? Sevgimizin özünde ne var? Ne kadar var? Bu işe girmemize yetecek kadar sevgimiz var mı? Bu sorulara cevap vermek gerekir. Bütün ilişkilere başlamanın, devam ettirmenin veya sonlandırmanın odağında bu sorunun cevaplanması vardır. Eğer eşler birbirini seviyorlarsa her şey halledilebilir. Ama bu sevgi en az bir tarafta eksikse çok büyük problemler ortaya çıkıyor. Zaten iki tarafta da eksikse artık bu evliliğin getireceği bir fayda olduğuna inanmıyorum. Bu tartışmalı film hakkında sizin de görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum. Onları yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Size sevgi dolu günler ve kaliteli seyirler diliyorum.